Arkadaşlar selamünaleyküm. ABD'de kaos büyür mü, eyaletler ABD'den ayrılmak ister mi derken dünyanın gündemi İran-İsrail konusu yüzünden nasıl da bir anda değişti değil mi sevgili dostlar? Ama ben bir bilgi vererek uyarmıştım hatırlarsanız. Ne demiştik? Dünyada krizlerin ve gerginliklerin dönemi artık bitti. Artık yeni dönem savaşların dönemi demiştim. Ve nihayetinde artık baş emperyalistlerden ne ABD ne de Avrupa gördüğünüz gibi artık hiçbir çatışmayı önleyemiyorlar. Ve herkes artık açık açık tuttuğu tarafı belli etmeye başladı. Rusya-Ukrayna savaşında 3 yıl önce başlayan tarafını belli etme durumu, Türkiye'nin dünyada neredeyse tek olduğu tarafsız ortada olmasıyla devam eden süreç, bugün ülkelerin dünden beri İran-Rusya meselesi nedeniyle daha da derinleşen bloklaşmalara sebep olmaya başladı. İran-Rusya meselesinde kim ne dedi ve kim kimin tarafında, hemen kısaca bir bakalım isterseniz. ABD ve İngiltere tüm dünyayı hiç şaşırtmayarak İsrail'den yana olduklarını anında deklare ettiler zaten. Ancak Rusya ve Çin de İran'a desteğini diplomatik düzeyde öncelikle ilan etti. Bölge ülkeleri Suriye ve Lübnan'da İran'ın yanında pozisyon aldılar. İran'a en ilginç ve güçlü desteği ise Batı'nın hiç sevmediği bir ülke ilan ettiği. Bu ülke tabii ki Kuzey Kore sevgili dostlar, ve Kuzey Kore Batı'yı, özellikle İsrail'i İran konusunda adeta tehdit etti. Bakın nasıl bir açıklama geldi. Kim Jong diyor ki bu emperyalist bir provokasyon. Müttefiklerimiz İran'a yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla karşılık vereceğiz. Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz diyerek adeta tehdit gibi bir açıklama yaptı Kim Jong. Şimdi iş oraya gelir mi? Dostlara hacet kalır mı bilinmez. Ama bence dünyada bu konuya en aklı selim yaklaşan ve tecrübeyle yaklaşan ülke kesinlikle Türkiye. Bakın dün acil güvenlik zirvesi yapıldı. Türkiye'de devlet aklı gerçekten bir başka çalışıyor. Bakın burayı iyi dinleyin şimdi. Toplantı sonrası verilen mesaj bana göre şuydu. Biz her şeyin farkındayız. Netanyahu'nun ve İsrail'in öncelikli ilk amacı Gazze soykırımını dünyada unutturmak. Netanyahu İsrail'i her daim savaşın içerisinde tutarak kendi siyasi geleceğini de korumak istiyor. Örneğin İsrail'de Haredi Yahudilerinin askere alınması konusunda İsrail'de büyük bir hükümet krizi çıkmıştı. Sadece 3 milletvekilinin düşüncesine bağlı olarak Netanyahu koalisyonu şu anda ayakta durabiliyor. İsrail'de sokakların karışık olması da cabası ve Netanyahu'nun ciddi bir yolsuzluk, yargı süreci var. İşte Netanyahu İsrail'de güvenlik endişelerini büyüterek tüm bunlardan sıyrılmaya çalışıyor. Ayrıca ABD'deki Siyonist gücü kullanarak ABD'yi İsrail'in iç ve dış politikasının içerisinde tutmaya çalışıyor. Ve görünen o ki Trump'ın sözü şu an İsrail'de geçmiyor sevgili dostlar. En azından dünyanın gördüğü bu. Ve çok kritik bir bilgi daha vereyim bakın. İsrail İran'da kesinlikle bir devrim istiyor. Hatta Netanyahu İran halkına dün bildiğiniz gibi ayaklanma çağrısı yaptı ve İran içerisinde kol gezen ajanları vasıtasıyla nokta atışlarla ve operasyonla sadece İran yönetimini değil, devrim muhafızları, yöneticilerini de hedef alıyor şu anda. Bu da akıllara şunu getiriyor. Bakın İsrail böyle yaparak İran'da Hamaney devrimcilerinin altını oyarak İran'da devrim isteyen İran halkına mesaj veriyor, harekete geçin diye. Yani ayaklanmayı kışkırtmaya çalışıyor. Trump İsrail İran'a mükemmel saldırdı. Eğer İran bizimle anlaşsaydı bunlar olmazdı diyor ama artık herkes biliyor İsrail'de sözünün geçmediğini Trump'ın. O kuyruğu dik tutmaya çalışıyor sevgili dostlar. Ancak Trump saçma sapan konuşuyor ama bir plan da işletiyor olabilir. Örneğin İran'ı tekrar masaya çekmek için bunu yapmış da olabilir. Ya da sevmediği Netanyahu'yu Orta Doğu'da bir ateşin içine atmış da olabilir. Bunu gelecek günlerde çok daha iyi anlamış olacağız. Çünkü Netanyahu İran karşısında başarısız olursa Trump laf geçiremediği Netanyahu'dan kurtulmuş olacak sevgili dostlar. Rusya sert bir şekilde İran desteğini açıkladı ama Çin daha yumuşak bir üslupla bu desteği göstermişti. Çünkü Çin'in öncelikli hedefi ticari çıkarları demiştik ve bunu sürekli tekrar ediyoruz. Yine söylüyorum, burada oyun kurucu ve arabulucu en aklı selim ülke yine Türkiye ve ben. Rusya-Ukrayna meselesinde olduğu gibi buradan da diplomatik olarak güçlenerek çıkacağı inancındayım Türkiye'nin.
Her zaman söylediğim, yine söylüyorum. Gazze ve Kudüs tabii ki yüreğimizde bir yara ama en azından şu anda zengin Arap ülkelerinin sahiplenmediği bir Arap-İsrail savaşı bizim meselemiz değildir. Çünkü dün Mısır'da gördük, bakın, Gazze'ye desteğe gidenlere saldırdı Sisi'nin adamları. Türkiye'nin Gazze konusunda atacağı bir adımda bu zengin Arap ülkelerinin liderlerinin bizi arkamızdan hançerlemeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. Bunu her zaman söylüyorum sizlere. Katar krizinden sonra Yunanistan'la en ufak yaşadığımız bir krizde bunu gördük. Suudilerin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Akdeniz üzerinde Yunanistan'la beraber hava tatbikatı yaptığını asla unutmayın sevgili dostlar. Savunma sanayi konusunda tamamlanmayan projeler bittiğinde emin olun ben sizden çok daha fazla istiyorum Türkiye'nin Gazze konusunda taş üstünde taş bırakmamasını. Ancak henüz maalesef zamanı değil sevgili dostlar. Öyle bir zamanda öyle bir hamle yapılmalı ki bu emperyalizmin uşağı ve maşası Arap devletleri bu ülkenin huzurunda el pençe divan durmalıdır. Filistinli ünlü bir gazeteci ne demişti geçtiğimiz gün? Orta Doğu'da Arap rejimleri değişmediği sürece Gazze konusu asla bitmeyecek. Orta Doğu'ya yeni bir Arap Baharı gerekiyor demişti. Ve ben buna kesinlikle katılıyorum. Dik duran Arap devletleri olsa bir avuç İsrail'in bu zulmü yapmaya ne nefesi ne de gücü yeter sevgili dostlar. Şimdi biraz son dakika haberleri verelim çünkü akşam saatlerinde çok yoğun gelişmeler var ve bunlarla devam edeceğiz ve bitireceğiz. Akşam saatlerinden itibaren İran'da yine patlama sesleri yükselmeye başladı. Ayrıca patlamalar bu sefer çok şiddetli sevgili dostlar ve yine İsrail Güney Pars bölgesinde büyük bir doğalgaz santralini vurdu. Bu santralin önemi şu sebeple büyük. Burası tam Katar ve İran sınırında bulunuyor ve bu saha dünyanın en büyük gaz sahası ve Katar'la birlikte İran üretimlerinin çok büyük bir bölümünü bu bölgeden çıkarıyorlar. İşte bu gibi sebepler savaşın bölgeye yayılmasına sebep olabilecek konular kesinlikle. İsrail burayı vuruyor çünkü İran'ın en büyük ekonomik can damarlarından birisi burası. Hatta Katar bu saha sayesinde dünyanın en büyük lider LNG üreticisi konumunda. Ve bana göre günün en bomba haberi şu. İran akşam saatlerinde İsrail'e ait yeni nesil F-35 savaş jetini düşürdüğünü duyurdu sevgili dostlar. Dünkü saldırılarda zaten 2 adet F-35 düşürdüğünü duyurmuştu İran ancak İsrail bunu yalanlamıştı. Ancak İran uçağın enkazına ait görüntüler yayınlamıştı bildiğiniz gibi. Ve bugün yine bir F-35 ve 10 adet daha savaş jetini düşürdüğünü açıkladı İran. F-35'lerin düşürülmesi dünyada yankı uyandırdı ama herkes şimdi bunun nasıl olduğunu merak ediyor. Ancak ihtimal dahilinde bir gerçek var, o da şu. F-35'lerin dolu depoyla ve yüküyle 1200 kilometre menzili olduğu söyleniyor. İran-İsrail arası ise 1500 kilometre. Ve bu muhtemelen İsrail F-35'leri havada yakıt ikmali yapıyor demek. İşte İran bu esnada uçakları tespit ediyor, takip ediyor ve vuruyor diye düşünüyorum açıkçası. Muhtemelen işin uzmanları daha detaylı bilgi verecektir. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile beraber akşam saatlerinde 6 dünya lideriyle gelişmeleri görüştü ve İsrail'in hukuk tanımazlığını, nükleer sızıntıyı ve savaşın evrileceği çerçeveyi liderlerle görüştü. Türkiye bu savaşı diplomatik bir zafere dönüştürmeye çalışacaktır demiştim ve yapacaktır da. Tıpkı Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi. Ve son olarak Çin bir açıklama yaptı akşam saatlerinde ve İsrail'e askeri maceraya son ver uyarısında bulundu ve İran'ın nükleer enerjiyi kullanma hakkına saygı duyulmalıdır dedi Çin. Sevgili dostlar, bu iş artık daha da büyüyeceğe benziyor ve biz de burada an be an takipçisi olacağız. Ama bir uyarıda bulunarak bitireceğim şimdi. Sosyal medyada Türk adı altında İsrail lehine propaganda yapanlara asla inanmayın. Bu kişiler Türkiye'nin savunma gücü hakkında kamuoyunda güvensizlik oluşturmaya çalışan Siyonist trollerdir. Yunanlı gazetelerde akılları sıra algıya başlamışlar. İran'dan sonra sıra bize gelecekmiş ve Türkler İsrail'den korkularından tir tir titriyormuş. Kimden korkuyormuşuz sevgili dostlar? Bir avuç Hamas mücahidinin elinden esirlerini bile kurtaramayan İsrail'den. Kim korkuyormuş peki? Meskun Mahal Savaşı'nda dünyanın en iyisi olan Türkler. Bizim askeri gücümüzü sınamaya kalkan sevgili dostlar, bakın üstüne basarak söylüyorum, hayatının en büyük hatasını yapar ve selam.
Takipte kalın. Her gün dolu dolu bilgilerle konuya devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.